Binlerce yıldır insanlığı meşgul eden temel bir soru var. Yaşam bir defaya mahsus bir deneyim mi, yoksa ölümden sonra başka bir bedende yeniden mi başlıyoruz? Ölümün gizemi hemen her kültürde farklı inanç ve efsanelere ilham vermiştir. Bu sorunun en büyüleyici cevaplarından birisi de ruhun veya bilincin başka bir bedenle yeniden doğduğu inancı olan reenkarnasyondur. Dinimiz İslam inancında reenkarnasyon inanışı yoktur. Kökleri antik çağlara uzanan reenkarnasyon fikri, özellikle Doğu uygarlıklarındaki din ve felsefelerinde yer almaktadır. Milattan önce 800'lere tarihlenen Hindu metinlerinden antik Yunan filozoflarına dek, pek çok inanç insan ruhunun ölümden sonra dünyaya geri döndüğünü öne sürmüştür. Bu inanışa göre ruh ölümsüzdür ve birçok yaşam boyunca karma adı verilen birikmiş eylem sonuçlarını taşıyarak tekamül eder. Bilim dünyası, reenkarnasyon gibi iddialara nasıl yaklaşıyor? Ruh ve Bilim belgesel serimizin bu 5. bölümünde reenkarnasyonu inceleyeceğiz. Belgesel serimizin ilk 4 bölümünü de izlemenizi tavsiye ederiz. Bir kişinin öldükten sonra başka bir bedende yeniden doğduğunu deneysel olarak kanıtlamak veya çürütmek ilk bakışta imkansız görünebilir. Ancak bu durum bilim insanlarını tamamen durdurmamıştır. İlk adımlar Dr. Ian Stevenson. Reenkarnasyon iddialarını bilimsel olarak inceleme denince akla gelen ilk isimlerden biri, şüphesiz Dr. Ian Stevenson gelir. Stevenson, 20. yüzyılın ikinci yarısında Virginia Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olarak görev yaparken, hayatının önemli bir kısmını geçmiş yaşamlarını hatırladığını öne süren çocuk vakalarını araştırmaya adadı. 1960'lardan itibaren Hindistan, Sri Lanka, Lübnan, Türkiye ve Amerika gibi farklı coğrafyalardan 3000'den fazla çocuk vakası derlediği belirtilir. Bu çocukların ortak noktası, çok küçük yaşlardan itibaren önceki bir yaşamlarına ait anıları olduğunu iddia etmeleriydi. Üstelik bu tür iddialar tek tük görülen anekdotlar değildi. Virginia Üniversitesi bünyesindeki arşivde dünyanın dört bir yanından toplanmış 2500'ü aşkın vaka dosyası bulunmaktadır. Stevenson'ın araştırdığı vakalarda çocuklar genellikle 2 ila 5 yaş arasında aniden başka bir hayatta yaşamış gibi konuşmaya başlıyorlardı. Hiç bulunmadıkları şehirleri ayrıntılarıyla tarif eden, tanışmadıkları ailelerden bahseden bu çocuklar, önceki hayatlarına ait isimler, yerler ve olaylar hakkında çarpıcı detaylar veriyordu. Hatta birçoğu önceki yaşamlarında nasıl öldüklerini bile anlatıyordu. Örneğin kimi çocuk, önceki hayatımda göğsümden vurularak öldürüldüm derken, bir diğeri bir trafik kazasında yaşamımı yitirdim diyebiliyordu. Stevenson ve ekibi her bir iddianın izini sürmek için titiz bir saha çalışması yürüttü. Çocuğun verdiği isimlere ve yer bilgilerine uyan, geçmişte yaşamış ölü bir kişi olup olmadığını araştırdılar. Vaka uygun görünürse, otopsi raporları, nüfus kayıtları, gazete arşivleri, polis raporları ve görgü tanığı ifadeleri gibi kanıtları toplamaya giriştiler. Amaç, çocuğun anlattığı hayat hikayesinin gerçek bir kişiye ait olup olmadığını tüm ayrıntılarıyla doğrulamaktı. Stevenson'ın en dikkat çekici bulgularından biri, bazı çocukların bedenlerinde bulunan doğum lekeleri ve anomaliler ile iddia ettikleri önceki yaşamlarındaki ölüm yaraları arasında tuhaf eşleşmeler olmasıydı. Örneğin, Hindistan'dan bir vakada küçük bir çocuk, önceki hayatında göğsünden vurulduğunu söylüyordu. Gerçekten de çocuğun göğsünde ve sırtında kurşun giriş-çıkış yarasını andıran 2 doğum lekesi bulunuyordu. Stevenson bu tür fiziksel bulguları sistematik olarak belgeledi ve 200'den fazla benzer vakayı detaylandırdığı 2 ciltlik eserini 1997'de yayımladı. İncelediği çocukların yaklaşık 1/3'ünde, yani %30-35 civarı, bu tip anlamlı doğum izleri veya fiziksel kusurlar tespit ettiğini rapor etti. Vakaların çoğunda bu izlerin çocuğun anlattığı önceki kişinin aldığı ölümcül yaralarla konum ve şekil bakımından örtüştüğünü belirtti. Dahası bu eşleşmelerin en az 40'ında önceki kişinin yaralarını belgeleyen tıbbi kayıtlar da Stevenson'ın bulgularını doğruluyordu. Eğer böyle bir bağlantı gerçekten varsa,
fiziksel beden ile önceki yaşam arasında bir tür biyolojik aktarım mekanizması olduğuna işaret edebilir ki, bu olası mekanizma bilim için devrim niteliğinde olacaktır. Stevenson'ın karşılaştığı bir diğer ilginç fenomen ise ksenoglosi adı verilen olgulardı. Ksenoglosi, bir kişinin hiç öğrenmediği bir dili konuşabilmesi anlamına gelir. Stevenson, incelediği nadir vakalardan bazılarında çocukların önceki yaşamlarında konuştuklarını iddia ettikleri dilleri aniden konuşmaya başladıklarını kaydetti. Örneğin, ana dili Birmanca olan bir Burmalı çocuğun hiç eğitim almadığı halde aniden Tamil dilinde kelimeler kullandığı iddia edilmiştir. Bir diğer vakada Amerikalı bir kadın hastanın hipnoz altındayken hiç bilmediği bir İsveç lehçesinde konuştuğu raporlanmıştır. Bu ksenoglosi vakaları oldukça nadir ve dilbilimsel analizi zor olaylardır. Dolayısıyla Stevenson bile bu bulguları temkinle ele almış, kesin bir kanıt olarak değil, araştırılması gereken anomaliler olarak sunmuştur. Yine de hiç eğitimini almadıkları dillerde konuşabilen insanların varlığı iddiası, reenkarnasyon lehine yorumlanabilecek en sarsıcı anlatılardandır. Dr. Ian Stevenson'ın onlarca yıllık çalışmaları, bilim dünyasında büyük merak uyandırmakla birlikte yoğun tartışmalara da yol açtı. Bir yandan böylesine titiz bir saha araştırmasıyla daha önce göz ardı edilen bir fenomeni gündeme taşıdığı için takdir edildi. Öte yandan yöntem ve yorumları ciddi eleştirilere hedef oldu. Stevenson hiçbir zaman reenkarnasyonu kanıtladığını iddia etmedi. Hatta vakalarını hep reenkarnasyon tipinde vakalar ya da reenkarnasyonu düşündüren vakalar olarak tanımladı ve en güçlü vakalar için bile reenkarnasyonun en iyi ancak tek olmayan açıklama olabileceğini öne sürmekle yetindi. Buna rağmen eleştirmenler onun bazı durumlarda arzu edilen sonuca varmak için kanıtları zorladığını veya en azından bilinç dışı bir ön yargıyla hareket edebileceğini ileri sürdüler. Özellikle çocukların anlattıklarının aileleri veya çevrelerince bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yönlendirilmiş olabileceği sıkça dile getirildi. Sonuçta küçük yaştaki bir çocuğun yetişkinlerin telkinlerine ve beklentilerine karşı son derece duyarlı olduğu bilinir. Bu durumda çocuğun duyduğu bir hikayeyi kendisininmiş gibi yeniden anlatması veya ebeveynlerini memnun edecek bir önceki yaşam kurgulaması ihtimali göz ardı edilemez. Stevenson da bu riski bildiği için genellikle vakaları mümkün olduğunca erken yaşta kaydetmeye çalıştı. Nitekim eleştirilerin bir kısmı, vakaların birçoğuna ölüm olayından yıllar sonra ulaşılabildiğini, bu nedenle hem tanıkların hafızasının yanılmalara açık olduğunu hem de öykülerin zamanla kulaktan kulağa değişime uğramış olabileceğini vurguluyordu. Stevenson'ın derlediği vakaların çoğunun reenkarnasyon inancının yaygın olduğu toplumlarda bulunması da diğer bir eleştiri noktasıydı. Skeptik bilim insanları, bu durumun kültürel inançların etkisine işaret edebileceğini, yani bu toplumlarda rastlanan önceki hayat anlatılarının gerçek bir olgudan ziyade sosyokültürel bir fenomen olabileceğini öne sürdüler. Stevenson'ın çalışmaları bilimsel merakı kışkırtmış olsa da, kanıtların yorumlanması konusunda ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu noktada Stevenson'ın araştırmalarının bilim dünyasındaki yankısına dair ünlü bir bilim insanının yaklaşımını anmak faydalı olabilir. Astrofizikçi Carl Sagan, sağlam bilimsel şüpheciliğiyle tanınmasına rağmen Stevenson'ın topladığı vakaları tamamen göz ardı etmenin doğru olmadığını ifade etmiştir. Sagan, 1995'te yayımladığı Karanlık Bir Dünyada, Bilimin Mum Işığı isimli kitabında, paranormal görünümlü iddialar içinde ciddi araştırmaya değer bulduğu 3 konudan birinin reenkarnasyon vakaları olduğunu belirtmiştir. Genç çocukların daha önce hiç duymuş olamayacakları ayrıntılar verdiği vakaları kastederek, bunların her ne kadar şüpheli ve sonuçsuz olsa da bir miktar deneysel desteğe sahip olduğunu yazar. Elbette Carl Sagan, bu örnekleri doğruluğuna inandığı için değil, yanıltıcı da olsa bilimsel incelemeyle test edilebilir bazı iddialar oldukları için seçtiğini vurgular. Nitekim Carl Sagan da tıpkı diğer birçok bilim insanı gibi reenkarnasyonun mevcut kanıtlarla ispatlanmış olmadığını düşünüyordu. Ancak tamamen imkansız olduğunu peşinen varsaymak yerine araştırmaya değer buluyordu. Bu yaklaşım,
Böylesi sıra dışı konularda bilimin takınması gereken dengeli tutumu özetler niteliktedir. Şüphecilik elden bırakılmamalı. Fakat soru sormaya da açık olunmalıdır. Modern devam. Dr. Jim Tucker ve yeni bulgular. Dr. Ian Stevenson, 2007 yılında emekli olup aramızdan ayrıldıktan sonra Virginia Üniversitesi'ndeki Algısal Çalışmalar bölümü aynı çizgide araştırmalar yapmaya devam etti. Bu çalışmaların bayrağını devralan isim, Stevenson'ın halefi sayılan psikiyatrist Dr. Jim Tucker oldu. Tucker, 2000'li yıllardan itibaren Stevenson'ın derlediği vakaları yeniden analiz etmekle kalmadı, aynı zamanda yeni vakalarda toplamaya başladı. Özellikle Batı ülkelerindeki örneklere odaklanarak, reenkarnasyon iddialarının sadece Asya kültürlerine özgü bir olgu mu, yoksa evrensel bir insan deneyimi mi olduğunu sınamaya girişti. Stevenson'ın yöntemlerini devralan Tucker, teknolojinin ve modern bilimin sunduğu imkanlardan da yararlanarak metodolojiyi daha da geliştirdi. Örneğin, Stevenson döneminde elle tutulan binlerce sayfalık vaka kayıtlarını dijital ortama aktararak sistematik bir veri tabanı oluşturdu. Bu sayede onlarca yıllık birikimi istatistiksel olarak tarayarak ortak desenler aramak mümkün oldu. Tucker'ın yıllar içinde incelediği vakalar, Stevenson'ın bulgularını büyük ölçüde teyit eder nitelikteydi. Kodlanan 2500'den fazla vaka üzerinden yapılan analizler, bu tuhaf öykülerde bazı ortak noktalar bulunduğunu gösterdi. Örneğin çocukların yaklaşık %70'i önceki yaşamlarında ani veya şiddet içerikli bir ölüm yaşadıklarını söylüyordu. Dahası bu ölümlerin önemli bir kısmı erkeksi şahıslarla ilgiliydi. Şiddet sonucu öldüğünü iddia eden vakaların yaklaşık 2/3'ü erkeklere aitti ki, genel nüfusta ani şiddetli ölüm oranlarının erkeklerde daha yüksek olmasıyla bu istatistik dikkat çekici biçimde örtüşüyordu. Bir başka belirgin desen, vakaların 1/5 kadarında yani %20 civarında çocukların vücutlarında tanımlanan yara izleri veya doğum lekeleriydi. Bu izler çocuğun anlattığı önceki şahsın ölüm nedeniyle ilişkili yaraların bulunduğu yerlere denk geliyordu. Adeta o travmanın fiziki bir izi gibi çocuğun bedeninde taşıdığı görülüyordu. Vakaların yaklaşık %20'sinde çocuklar ölüm ile yeniden doğum arasındaki süreye dair de anılar aktarıyordu. Kimisi öldükten sonra bir süre Tanrı'nın evinde beklediğini, kimisi ise ruhunun anne rahmine girmeden önce öldüğü yerin yakınlarında bir süre dolaştığını anlatıyordu. Bu anlatımlar birbiriyle tutarlı olmasa da, çocukların ölüm sonrası bir ara dönem yaşantısı tarif etmeleri, fenomenin psikolojik bir rüya uydurmasından ibaret olmayabileceğine dair bazı araştırmacılara ipucu veriyordu. Ayrıca bu vakaların çoğunda ailenin reenkarnasyona inanıp inanmaması ile çocuğun verdiği bilgilerin doğrulanma derecesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Yani güçlü vakalar yalnızca reenkarnasyona inanan ailelerden çıkmıyordu. İnançlı olmayan, hatta batılı Hristiyan kültürden gelen ailelerin çocuklarında da benzer iddialar belgelenebildi. Nitekim Tucker, geçmiş yaşam hatıralarını anlatan çocukların sadece Doğu kültürlerine özgü olmadığına dair birçok örnek yayınladı. Bu vakalardan biri Ryan Hammonds adlı Amerikalı bir çocuğun hikayesidir. Ryan, yaklaşık 4 yaşındayken ailesine durmadan Hollywood'da yaşadığı önceki hayatından bahsetmeye başlamıştı. Küçük çocuk, hiç tanışmadığı insanlardan eski ailem diye söz ediyor, Hollywood'da çekilen eski filmlerin sahnelerini hatırladığını iddia ediyordu. Anlattığı en tuhaf şeylerden biri de 3 oğlum vardı ama isimlerini hatırlayamıyorum diyerek ağlamasıydı. Ryan'ın annesi, önce bu sözleri masum bir hayal gücü olarak görse de çocuğun ısrarcılığı karşısında konuya eğilmeye karar verdi. Eski siyah-beyaz Hollywood filmlerine dair kitaplar bulup birlikte incelemeye başladılar. Bir gün Ryan eski bir film karesindeki figüranlardan birini göstererek "İşte bu bendim!" diye haykırdı. Ryan'ın işaret ettiği kişi 1940'larda Hollywood'da yaşamış ve yıllar önce ölmüş Marty Martin adında bir aktördü. Çocuğun verdiği ayrıntılar araştırıldığında onun anlattığı hayat hikayesinin bu aktörün gerçek yaşamıyla çarpıcı biçimde uyuştuğu görüldü. Örneğin Ryan, önceki hayatında bir Hollywood menajeri olduğunu,
lüks bir evde yaşadığını, 3 çocuğu olduğunu söylemişti. Marty Martin gerçekten de Hollywood'da menajerlik yapmış, Beverly Hills'te havuzlu bir malikanede oturmuş ve tam 3 çocuğu olmuştu. Hatta Ryan'ın hatırlayıp da adını koyamadığı bazı detaylar bile daha sonra teyit edildi. Küçük çocuk, bir cadde ismi aklımda, Rock gibi bir şey dediğinde ailesi bunun ne olduğunu anlayamamıştı. Sonradan ortaya çıktı ki Marty Martin'in kızı Rock Hudson isimli ünlü aktörle evliymiş ve Ryan aslında bu ismi hatırlamış olabilirdi. Dr. Tucker, Ryan'ın vakasını ayrıntılı biçimde inceledi ve belgelendirdi. Bu ve benzeri örnekler, tesadüf ihtimalinin zorlayıcı derecede düşük olduğu, somut doğrulamalar içeren vakalar olarak literatüre geçti. Elbette en iyi belgelenen bu tür vakalar bile bilim dünyasını ikna etmek için yeterli görülmeyebilir. Ancak en azından bu çocuklar uyduruyor olabilir mi? Sorusunu tek başına cevaplamanın o kadar da basit olmadığını gösterdiler. Dr. Tucker'ın dediği gibi, bir çocuğun anlattığı detaylar bir başkasının hayatıyla böylesine örtüşüyorsa, bunun sadece bir tesadüf olduğunu söylemek mantığa meydan okumaktır. Jim Tucker ve meslektaşlarının araştırmaları, Stevenson'ınkine benzer biçimde bilim dünyasında kısıtlı ama istikrarlı bir ilgi gördü. Tucker'ın çalışmaları büyük üniversitelerin ana akım konferanslarında manşet olmasa da saygın akademik yayınlarda vakalar rapor edilmeye devam etti. 1970'lerde Journal of Nervous and Mental Disease dergisi Stevenson'ın çalışmalarına özel bir sayı ayırıp kapsamlı bir tartışma yürütmüş. Editör, Stevenson'ı metodik, dikkatli, ihtiyatlı bir araştırmacı olarak tanımlarken, eleştirmenler yine de eldeki bulguların reenkarnasyonu ispatlamak için yeterli olmadığını vurgulamıştır. Günümüzde de durum benzer. Reenkarnasyon araştırmaları, akademide biraz niş bir alan olarak kalmayı sürdürüyor. Parapsikolojiye dair konular genel olarak bilim camiasında mesafeli yaklaşılan, hatta damgalanma riski taşıyan konulardır. Bu nedenle Stevenson ve Tucker gibi araştırmacılar çalışmalarını çoğunlukla özel ilgi alanına giren dergilerde yayımlıyordu. Çünkü ana akım bilim dergilerinde bu konulara pek rastlanmıyor. Yine de Virginia Üniversitesi'ndeki Dobbs gibi merkezler araştırmalarını sürdürüyor ve her yıl yeni vakaları kayıt altına almaya devam ediyorlar. Tucker, tamamen bilimsel merak ve açık fikirle, acaba bilinç beden ölümünden sonra da var olabilir mi? Sorusunun peşinden gitmeyi sürdürüyor. Peki onlarca yılda toplanan bu binlerce vaka, reenkarnasyonun gerçekten var olduğuna dair bilimsel bir kanıt olarak kabul edilebilir mi? Bilim camiasının büyük çoğunluğu bu soruya hayır yanıtını veriyor. Ne kadar etkileyici veya açıklaması güç olurlarsa olsunlar, bu vakalar sonuçta anekdot düzeyindeki gözlemlerdir. Laboratuvar ortamında kontrollü ve tekrarlanabilir deneylerle sınanmış kanıtlar değildir. İnsanları ikna eden tekil hikayeler, bilim insanlarını ikna etmek için yeterli olmaz. Onların aradığı, istendiğinde herkesçe gözlemlenebilecek ve farklı araştırmacılar tarafından doğrulanabilecek verilerdir. Reenkarnasyon iddialarında ise böyle bir teyit edilebilirlik elde etmek bugüne dek mümkün olamamıştır. Bu durumda eldeki vakalar ne kadar ilginç olursa olsun, bilimsel olarak ispat mertebesine yükselmez. Nitekim Dr. Stevenson'dan bu yana geçen süre içinde, bilimsel ana akım reenkarnasyonu kanıtlanmış bir olgu olarak kabul etmiş değildir. Şüphecilik ve alternatif açıklamalar. Reenkarnasyon iddialarını bilimsel olarak anlamaya çalışırken, her olağanüstü iddiada olduğu gibi, öncelikle daha basit ve dünyasal açıklamalar ihtimalini değerlendirmek gerekir. Bu tür çocukluk anılarının kaynağı ne olabilir? Psikoloji alanındaki bilgimiz, insan beyninin sandığımız kadar güvenilir bir kamera kayıt cihazı olmadığını gösteriyor. Örneğin, hatırladığımız birçok anı aslında sonradan oluşturulmuş, değişime uğramış veya başka kaynaklardan zenginleştirilmiş olabilir. Bu bağlamda en sık dile getirilen açıklamalardan birisi kriptomnezi kavramıdır. Kriptomnezi, bir kişinin geçmişte bir yerlerden duyduğu veya okuduğu bilgileri kaynağını unutmuş şekilde hatırlaması
Sanki bu bilgilerin kendisine ait orijinal anılarıymış gibi yeniden deneyimlemesidir. Küçük bir çocuk, farkında olmadan etrafından duyduğu hikayeleri, aile büyüklerinin anlattığı anıları, televizyonda izlediği filmlerin sahnelerini zihninde harmanlayıp, kendi kurgusal geçmiş yaşam öyküsü olarak benimseyebilir. Bu elbette bilinçli bir süreç değildir. Tıpkı yetişkinlerin bazen bir yerde okuyup unuttuğu bir fikri sonradan aklına gelmiş yeni bir fikir sanması gibi, çocuklar da duyduğu bir masalı kendi geçmişinden bir kesit zannedebilir. Özellikle zengin hayal gücüne sahip çocuklar için bu tür bir özümseme ve yeniden kurgulama olasılığı bir hayli yüksek görülüyor. Bir diğer olası psikolojik mekanizma ise konfabülasyondur. Konfabülasyon, hafızamızdaki boşlukları farkında olmadan uydurduğumuz ancak gerçekmiş gibi benimsediğimiz bilgilerle doldurma eğilimidir. Çocuklar, gelişimsel olarak belirsizlikleri doldurma ve anlamlı hikayeler oluşturma becerisine sahiptir. Örneğin, 4 yaşındaki bir çocuk neden belirli bir yere karşı açıklanamayan bir korku duyduğunu bilmezse de, hayal gücü bunu orada kötü bir şey yaşadım şeklinde bir senaryoya dönüştürebilir. Bu senaryo, zamanla çocuğun gerçek anısı haline gelebilir. Özellikle travmatik veya duygusal yoğunluğu yüksek iddia edilen geçmiş yaşam anılarında, çocuğun kendi korku ve endişelerini anlamlandırmak için böylesi bir hikaye üretmiş olabileceğini düşündürüyor. Ailelerin, araştırmacıların veya çevrenin tutumu da çocukların ifadelerini etkileyebilir. Eğer bir çocuk, anlattığı tuhaf anılara karşı ebeveynlerinden büyük ilgi ve onay görürse, bu ilgiyi sürdürmek için hikayeyi isteyerek veya istemeyerek zenginleştirebilir. Yetişkinler farkında olmadan yönlendirici sorular sorarak çocuğun zihninde sahte anılar pekiştirebilir. Örneğin, "Sen önceki hayatında yoksa bir depremde mi ölmüştün?" gibi bir soru, çocuk için daha önce var olmayan bir fikri tetikleyebilir. Hatta Stevenson ve Tucker gibi araştırmacılar bile ne kadar objektif kalmaya çalışsalar da soru sorma biçimleriyle çocukların anlatımını şekillendirmiş olabilirler. Bu nedenle iyi tasarlanmış araştırmalar, çocuğun ifadelerini mümkün olan en az müdahale ile kendi kendine anlatmasına olanak tanıyacak yöntemler izlemeye çalışmışlardır. Skeptiken araştırmacılar, reenkarnasyon vakalarının tamamının bu tür psikolojik ve sosyokültürel açıklamalarla izah edilebileceğini öne sürer. Örneğin, psikolog Christopher French, çocukluk çağı sahte anılarının ve bilişsel yanılgıların bu fenomeni yaratabileceğini belirtirken, felsefeci Paul Edwards gibi isimler Stevenson ve Tucker'ın biriktirdiği tüm vakaların sonuçta anekdot olmaktan öteye gidemediğini savunmuştur. Bir kısım kuşkucu da açıkça reenkarnasyon etiketiyle sunulan kimi vakaların aslında bilinçli sahtekarlık veya abartı ürünü olabileceğini dile getirmiştir. Ancak enteresandır ki, bugüne dek incelenen güçlü vakaların çoğunda aileler herhangi bir maddi kazanç veya şöhret peşinde koşmamıştır. Hatta birçoğu çocuklarının tuhaf öykülerini duyulmasın diye saklama eğiliminde olmuşlardır. Dr. Tucker da görüştüğü ailelerin özellikle Batı ülkelerinde bu konuda konuşmaya çekindiklerini, çünkü çevreden gelecek olumsuz tepkilerden endişe ettiklerini belirtmektedir. Yani düzenbazlık veya ilgi çekme motivasyonu, en azından iyi belgelenmiş vakaların çoğunda zayıf bir ihtimal gibi durmaktadır. Yine de her bir vaka için acaba bir yerden duymuş olabilir mi? Zamanla çarpıtmış olabilir mi? Aile farkında olmadan yönlendirmiş olabilir mi? Soruları daima masada durur ve bilim insanları bu alternatif açıklamaları tamamen saf dışı bırakmadan hareket etmek zorundadır. Bu noktada reenkarnasyon vakalarında gözlemlenen bazı yönlerin sıradan açıklamalarla tam olarak örtüşmediğini de vurgulamak gerekir. Örneğin, Dr. Tucker'ın araştırmalarında çocukların anlattıklarını ebeveynlerin not alarak erkenden kayıt altına aldığı düzinelerce örnek mevcuttur. Bu, vakalarda sonradan oluşabilecek abartı ve hatırlama çarpıtmalarını en aza indirmek adına önemli bir yöntemdir. Gerçekten de bazı aileler çocuklarının ilk sözlerinden itibaren not tutmuş ve böylece yıllar sonra olayı dramatize etme iddiasına karşı sağlam bir dayanak oluşturmuştur.
Ayrıca birçok vakada çocukların anlattığı detaylar öylesine spesifik ve yer yer uçuktur ki bunların kültürel telkinle açıklanması da zorlaşır. Sıradan bir fantezi oyunu çerçevesinde 4 yaşındaki bir çocuğun hiç duymadığı bir kasabanın 2 sokak ötesinde oturan ve yıllar önce ölmüş bir garaj tamircisinin adını, ailesini, ölüm şeklini doğru olarak uydurabilmesi beklenmedik bir durumdur. Bu tür vakalar en sert şüpheciler için bile kafa karıştırıcı olabilir. Ünlü ateist yazar Sam Harris bile Stevenson'ın bulgularını inceledikten sonra ya bu vakalar gerçekten inanılması güç derecede kapsamlı bir aldatmacanın parçası ya da burada alışılmadık bir şeyler oluyor demekten kendini alamamıştır. Bu söz bilimsel yaklaşımın özünü yansıtır. Eğer bir anomaliyi tamamen sahtekarlıkla açıklayamıyorsak, belki de ortada açıklanması gereken gerçek bir olgu vardır. En azından ilginç bir şeyler vardır. Bilinç, beyin ve belleğin sınırları. Reenkarnasyon tartışması eninde sonunda gelip bilinç olgusunun mahiyetine dayanıyor. Modern nörobilim perspektifine göre bilinç, beynimizin karmaşık fiziksel ve kimyasal işlemlerinin bir ürünüdür. Yani kişiliğimiz, anılarımız ve benliğimiz bütünüyle beyindeki nöral bağlantılara bağlıdır. Beyin faaliyetleri durduğunda, örneğin ölüm gerçekleştiğinde bu ana akım görüş, bilincin de son bulduğunu kabul eder. Gerçekten de bugüne dek yapılan sayısız araştırma, hafıza ve kimlik bilgilerimizin belirli beyin bölgeleriyle ilişkili olduğunu, beynin hasar görmesiyle anıların silinebildiğini veya kişinin karakterinin değişebildiğini ortaya koymuştur. Beyin olmadan zihin olmaz, çağdaş bilimin mottosu haline gelmiştir diyebiliriz. Eğer durum buysa, bir insanın ölümüyle birlikte zihin fonksiyonlarının da sonlanması, dolayısıyla anılarının ve kişiliğinin başka bir bedene aktarılmasının imkansız olması gerekir. Nitekim, reenkarnasyon fikrine şüpheyle yaklaşan bilim insanları tam da bu noktaya vurgu yaparlar. Bilinen hiçbir biyolojik mekanizma, bir insanın yaşadığı deneyimlerin ve öğrenilmiş bilgilerin beden öldükten sonra havada asılı kalıp başka bir bedende yeniden ortaya çıkabileceğini öngörmez. Hafıza izleri, sinir hücrelerimizin karmaşık ağında kodlanır ve bu hücreler öldüğünde bilgi de onlarla birlikte silinir gider. En azından mevcut bilimsel anlayışımız bu yöndedir. Ancak bilincin doğasına dair tüm sorulara cevap bulduğumuzu söylemek de mümkün değildir. Bilinç sorununun zorluğu denilen mesele, hala sinir bilimin ve felsefenin en çetin bilmecelerinden birisidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, beynimizdeki fizyolojik süreçlerin nasıl olup da öznel deneyimlere dönüştüğünü henüz kimse tam manasıyla açıklayamamıştır. Beyindeki milyarlarca nöronun etkileşiminden nasıl oluyor da ben dediğimiz şey, yani kendi varlığımızın farkındalığı, renkleri algılama, acıyı hissetme, sevinci tatma gibi subjektif tecrübeler ortaya çıkıyor? Bu dönüşüm, bugünkü bilimsel bilgilerimizle tam anlamıyla aydınlatılamamıştır. Dolayısıyla bilincin kökeni konusunda bazı araştırmacılar alışılmışın dışında hipotezler öne sürmektedir. Kimileri, bilinç denen şeyin beynin ürettiği bir yan ürün değil, aksine evrenin temel bir özelliği olabileceğini düşünür. Bu görüş, bilinç için her taşın altında kuantum fiziğini arama tuzağına düşmeden dikkatle incelenirse, aslında panpsişizm veya bazı panteistik yaklaşımlar şeklinde ortaya konulmuştur. Eğer bilinç, madde gibi uzayın ve zamanın dokusuna işlemiş temel bir olguysa, tıpkı elektrik veya çekim kuvveti gibi, o zaman beynimiz bir tür alıcı-verici rolü oynuyor olabilir. Yani beynimiz ölse bile bilinç denilen frekans yayılımı evrende sürüyor olabilir mi? Bu oldukça spekülatif bir fikirdir ve henüz bilimsel bir destek bulabilmiş de değildir. Yine de ciddiye alınabilecek fizikçiler ve filozoflar zaman zaman bu konuda fikir jimnastiği yapmaktadır. Örneğin, kuantum mekaniğinin garip dünyasında gözlemcinin rolü üzerine yapılan yorumlar, bilincin madde üzerindeki etkisine işaret ediyor gibi görünüyor. Ünlü fizikçi Erwin Schrödinger, bir keresinde maddenin özünün bilinçten oluştuğunu ima eden ifadeler kullanmıştır. Yakın dönemde Dr. Roger Penrose ve Dr. Stuart Hameroff,
bilincin kuantum süreçlerle bağlantılı olabileceğine dair bir hipotez olan Orch-R teorisini ortaya atmışlardır. Bunlar ana akımın dışında kalan fikirler olsa da, Dr. Jim Tucker gibi reenkarnasyon araştırmacıları da konuya açıklık getirebilecek ipuçlarını kuantum fiziğinin temellerinde aramaktadır. Tucker, kuantum fiziği, fiziksel dünyamızın bilincimizden kaynaklanabileceğini gösteriyor diyerek, bilincin beyinden bağımsız var olabileceği fikrine destek arar. Bu görüş, bilimsel çoğunluğun kabul ettiği bir görüş değildir. Ancak bilincin doğasını anlamak için sınırları zorlayan bir düşünce egzersizi olarak değerlendirilebilir. Reenkarnasyon iddialarını açıklamak üzere, bilim cephesinden öne sürülen diğer bir hipotez de genetik hafıza kavramıdır. Bu görüşe göre, atalarımızın yaşadığı bazı deneyimler biyolojik yolla sonraki kuşaklara aktarılıyor olabilir. Elbette dedemizin anılarını doğrudan beynimize yüklemiyoruz. Ancak epigenetik mekanizmalar yoluyla yaşanan belirli travmaların veya becerilerin sonraki nesillerde iz bırakabileceğine dair bulgular ortaya çıkmıştır. Örneğin yapılan deneylerde bir fare nesline belirli bir kokuyla eşleştirilmiş korku tepkisi öğretildiğinde, birkaç nesil sonrasında bile o kokuya karşı benzer çekingenlik gösteren torun fareler gözlemlenmiştir. Burada olan şey, deneyimin DNA dizilimini değiştirmeksizin genlerin ifade şeklini, örneğin kimyasallar aracılığıyla etkilemesi ve bu değişikliğin sperm veya yumurta hücreleriyle yavrulara geçmesidir. İnsanlarda da travma yaşamış bireylerin çocuklarında bazı stres hormonları seviyelerinin yüksek olması gibi bulgular rapor edilmiştir. Tüm bunlar, popüler kültürde zaman zaman atalarımızın anıları genlerimizde yaşıyor şeklinde abartılı yorumlansa da, gerçekte genetik epigenetik hafıza oldukça sınırlı bir etki alanına sahiptir. Epigenetik miras, daha çok fizyolojik ve davranışsal yatkınlıklar düzeyinde etkili olabilir. Örneğin, bir neslin maruz kaldığı kıtlık, sonraki nesillerin metabolizmasını etkileyebilir. Ama karmaşık ve spesifik anıların, mesela 1930'larda yaşamış bir büyükbabanın cephede yaşadığı belirli bir olayı, torununun aynen hatırlaması gibi genetik yolla aktarılması bilimsel olarak mümkün görünmemektedir. Zira bu düzeyde detay içeren hafıza izleri, genom dediğimiz biyolojik kitaplığa sığamayacak kadar girift ve plastiktir. Neticede genetik hafıza kavramı, reenkarnasyon olgusunu açıklamak için yeterli bir teori sağlamıyor. Ancak belki reenkarnasyonla karışabilen bazı olguların, örneğin sebepsiz fobilerin veya alışkanlıkların kökenine dair ufak bir katkı sunuyor olabilir. Bilimin gözünden reenkarnasyon. Geldiğimiz noktada tekrar sorumuza dönüyoruz. Reenkarnasyon, bilimsel olarak ispatı mümkün mü? Ne yazık ki bu soruya bugünün bilgisiyle verilebilecek net bir evet ya da hayır gibi bir cevap yoktur. Ana akım bilimsel paradigmaya göre, bilincin bedenden bağımsız biçimde var olup bir bedenden diğerine geçebileceğine dair hiçbir sağlam kanıt bulunmuyor. Toplanan binlerce vaka, ne kadar ilginç ve şaşırtıcı olursa olsun, bilim insanlarının çoğunluğunu ikna edecek ölçütleri henüz karşılamış değildir. Ian Stevenson ve Jim Tucker gibi cesur araştırmacıların derlediği vakalar objektif bir gizemi işaret ediyor olabilir, ancak bu vakaların yorumunda her zaman alternatif açıklamalar mümkündür ve bilim insanları haklı olarak bu alternatifleri tamamen saf dışı bırakmanın önünde önemli engeller görülüyor. Tekrarlanabilir kontrollü deneylerin yapılamaması, neden sonuç ilişkilerinin test edilememesi, mekanizmanın meçhul oluşu, tüm bunlar reenkarnasyonu kanıtlanmamış bir hipotez konumunda bırakıyor. Bununla birlikte bilim bitti denilecek bir süreç değildir. Tam aksine bitmeyen bir merak ve keşif yolculuğudur. Stevenson'ın çalışmalarının değeri de belki burada yatıyor. Açıklanması güç görünen bazı olgulara dikkat çekerek, insan bilincinin ve hafızasının nedenli esrarengiz olabileceğini hatırlattı. Eğer bir çocuk 3 yaşında hiç gitmediği bir köyü tarif edebiliyorsa, bu olgu ister reenkarnasyon olsun ister başka bir şey, ortada çözülmesi gereken bir bilimsel soru var demektir. Bu tip vakalar en azından insan zihninin derinliklerinde nasıl işlemler döndüğüne dair bilgimizi zorlamaya devam ediyor.
Kesin olan bir şey varsa, o da yaşamın ve ölümün gizeminin insanlığı soru sormaya teşvik etmeyi sürdüreceğidir. Bilim, bu gibi büyük sorularla yüzleşirken hem sağlıklı şüpheciliğini korumalı hem de ufkun ötesindeki olasılıklara açık fikirli olmalıdır. Son tahlilde, reenkarnasyon bugün için bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olmasa da, milyonlarca insanın inancında ve kültüründe derin bir anlam taşımaya devam ediyor. Belki de cevabı, şu anki bilimsel anlayışımızın ötesinde bir yerde aramak gerekiyor. Belki de reenkarnasyon dediğimiz şey, insan zihninin bizlere oynadığı karmaşık bir oyundur ve kolektif bilinç dışımızın bir yansımasıdır. Hangisi doğru olursa olsun, ölümden sonra yaşam ihtimali, içimizdeki merak duygusunu diri tutuyor. Bilimsel kanıt arayışımız sürerken, bu tür gizemler karşısında hem eleştirel aklımızla hem de hayret duygumuzla yol almaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki, bugün imkansız görünen birçok şey düne kadar anlaşılmaz birer bilmeceden ibaretti. Reenkarnasyon bilmecesi çözülsün ya da çözülmesin, bilimin ve gizemin kesişimindeki yolculuğumuz insan deneyiminin sınırlarını keşfetmeye devam edecektir.